Birkaç saat önce başladı bu misilleme. Evet, önce Suriye'deki nokta bölgelerini İran'ın İsrail'in vurmasıyla başladı. Bütün bunlar daha sonra İran'dan bir misilleme gelecek. Bu bekleniyordu. O misilleme de yapıldı. Sonra İsrail'in açıklamaları oldu. Buna karşılık vereceğiz diye. Ama birçok açıklama vardı. Yani İsrail'in yapması beklenen o misillemenin boyutunun çok büyük olmaması öngörülüyordu. Evet, Amerika da bunu hatta söylemişti. Evet, böyle bir durumda bulunmuştu. eğer tekrar böyle büyük çaplı bir misilleme olursa biz sizin yanınızda olmayacağı tarzında bir açıklaması vardı. Şimdi bazı pazarlıkların yapıldığı da iddia ediliyor bu misilleme için. Onu ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Evet. İsrail İran tarafından ilk kez İran'dan kendi topraklarından bir saldırıyla bir misillemeye uğramıştı. Şimdi burada da Irak ve Suriye'deki bir takım noktalar, İran noktalarının vurulduğunu biliyoruz ama İran topraklarında da özellikle İsfahan Havalimanı'nın kuzeydoğusundan da patlama seslerinin geldiği duyuruluyor ajanslar tarafından. Ve bir takım bazı noktalarda ve ülke genelinde de uçuşların Askıya durdurulduğu alındı, yönünde evet, iddialar var. bildiriliyor. Böyle bir durumda zaten uçuşlar durdurulur. Evet. Ama buna İran nasıl bir karşılık verecek? Verecek mi? Ne zaman verecek? Hizbullah'tan bir uyarı vardı. Böyle bir İsrail misillemesi karşısında biz de boş durmayacağız, biz de gereğini yapacağız diye bir açıklama vardı. Şimdi dolayısıyla yani Neler olacak? bu Bundan sonra sınırlı ne bir olacak? misilleme olsa bile acaba İran'dan ve Hizbullah'tan acaba nasıl bir karşılık gelebilir? Bütün bunları Evet. gazeteci Metin Sohtaoğlu ile konuşacağız. Mete Sohtaoğlu ile gelişmeleri değerlendireceğiz. Skype bağlantımızda. Mete Bey günaydınlar. Günaydın. Tüm gelişmeleri sizlerle değerlendireceğiz. Siz nasıl yorumluyorsunuz şu anki bu İran'a yapılan misillemeyi? Suriye'deki saat 3.30-4 arası Suriye'deki arkadaşlarımın attığı bir mesajla ben de haberdar oldum. Arkasından Irak ve arkasından da İran'dan haberler gelmeye başladı. 4'e 10 kala ilk Suriye'de Süveyde bölgesinde, Dera bölgesinde İran devrim muhafızlarına ait radar istasyonları, havalimanları vuruldu. Aynı zamanda burada bulunan depo ve insansız hava araçlarının bulunduğu muhafaza edildiği depolarda vuruldu. Ama Suriye'de özellikle vurulan yerlere baktığımız zaman İzze Havalimanı bu füze önleme yani İsrail'den gelebilecek İran'a gelebilecek füzeler için İran tarafından kurulan bu Dera'daki ve Süveyde'deki bütün füze önleme radar tespit sistemleri İsrail tarafından imha edildi. Eş zamanlı olarak da Irak'ta patlamalar meydana geldi. Ama burada en dikkat çekici nokta ilk defa Irak'ta Bağdat'ın güneyinde Babil valiliğinde Katayip Hizbullah örgütünün bir toplantısının olduğu bir apartman vuruldu. Ve aynı zamanda burada başka diğer İran destekli Şii milis örgütlerin bulunduğu bir toplantı hedef alındı. Kimlerin öldüğü konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat burada ilk defa Suriye dışında ki Şii milisler dışında özellikle Irak'taki ABD üslerine saldırılarıyla bildiğimiz Nüceba Hareketi gibi, Katayip Hizbullah gibi örgütler İlk defa Irak'ta Bağdat'ın güneyinde İsrail tarafından hedef alındı. Ve gene eş zamanlı olarak da İsfahan bölgesinde, Natanz bölgesinde patlama sesleri olduğuna dair bir bilgi geldi. Siz de yayına girmeden önce de Tebriz bölgesinde gene patlama sesleri geldi. Burada tabii şunları not etmek gerekiyor. İsfahan ve Natanz deyince insanların aklına haklı olarak nükleer tesisler geliyor. Ama size net bir şekilde daha önce de Haber Global yayınlarında çeşitli programlarda söylemiştim. İsrail hiçbir şekilde İran'ın nükleer programını hedef alacak bir saldırı düzenlemeyecek. Burada İsfahan'da da vurulan yer İsfahan'daki nükleer tesisin yan tarafında bulunan bir havalimanı var ve bir İran Hava Kuvvetleri'nin üssü var. Bu İran Hava Kuvvetleri'nin üssünde de F-14 savaş uçaklarının bulunduğu bir filo var. Ve
bu pistin ve havalimanının tahrip edilmesiyle olası olarak İsrail Hava Kuvvetleri'ne karşı havalanabilecek F-14 savaş uçakları ve diğer uçakların kalkmasının engellendiğini de size söylemem mümkün. Ama burada Tebriz bölgesinde de gene dediğim gibi patlamalar var. Çünkü Tebriz bölgesinde İsrail'in hatırlarsınız belki Haber Global'de çok söylemiştim. İsrail'in Tebriz'i gözüne kestirmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi İsrail'e atılan 30 tane füzenin Tebriz'den atılması ve buradan da muhtemelen bu yüzden de İsrail'in hedefi oldu. Dediğim gibi nükleer tesislere yönelik hiçbir saldırı haberi yok. Ama burada iki detayı izninizle ben paylaşmak istiyorum. Burada İsfahan hava sahasında benim edindiğim görüntüler ya da Tebriz'den gelen görüntülere baktığım zaman burada patlama seslerinin olduğu doğru, ama burada meydana gelen patlamalar aynı zamanda İran hava savunma sistemlerinin insansız hava araçlarına karşı ya da İran füzelerine karşı mücadele eden füzelerin atılmasıyla meydana gelen patlamalar da bu görüntülere eklenmeli ve seslere eklenmeli. Çünkü bu sadece İsrail'in füzeleriyle olacak patlamalar değil. İran hava savunma sistemlerinin havada imha ettiği insansız hava araçları ya da füzeler de olabilir. Bir de herhalde bu gecenin en ilginç notlarından bir tanesi, şu ana kadar doğrulayamadığım ama muhtemelen daha önce de yıllardır haber alıp verdiğim bir insan olması sebebiyle İsrail savaş uçaklarının İran hava sahasını kullanmadığı yönünde bir bilgim var. Ve aynı zamanda gene bu hava sahasına, İran hava sahası dışında bir KC-135 tipi tanker uçağının da görüldüğünü ve sürekli bu Irak üzerinde, ilk önce Suriye'de daha sonra Irak üzerinde turlar attığı yönünde hava radar haritalarını takip eden arkadaşlarım ve dostlarımdan aldığım harita ve bilgiler var. Evet, Mete Bey şunu sormak istiyorum bir netleştirmek hava adına. Hava sahasının kullanılmadığı İran hava sahasının dışından uzun menzilli bazı füzelerle bu saldırının gerçekleştirme ihtimali var. Bir evet. de siber saldırı ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kapsamlı bazı yerlerde, özellikle İsfahan, Natanz gibi bazı yerlerde kapsamlı bir siber saldırının da eş zamanlı düzenlendiğini de size söylemem mümkün. Şimdi Mete Bey, beni duyabiliyorsunuz değil mi? Şimdi Bağdat'ın güneyinde ilk defa Hizbullah noktası, bir toplantının olduğu noktanın hedef alındığını aktardınız. Bir de nükleer tesislerin çok yakınında, tamam oralar hedef alınmadı ama İsfahan'da onun yanındaki bir havalimanında bu patlamaların geldiği, işte oranın kuzeydoğusu dediğimiz yerde, hava üssü. Şimdi ikisi arasında, iki hedef arasında da farklılıklar var. Bir tarafta Hizbullah'a ilk kez, yani Bağdat'ın güneyinde bir hedef söz konusu. Öbür tarafta da İsrail'e karşı olası bir misillemede bu havalimanının ve oradaki tesislerin ve füzelerin etkisiz hale getirilmesi dolayısıyla alınan bir hedeften bahsediyoruz değil mi? Yani o noktayı biraz netleştirmek için söylüyorum.